Herkese merhaba dikiş sınıfından kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel hocanız. Bu videomuzda ustalık sınavları başvurularına yapılan bir takım eksikliklerden ve hatalardan bahsedeceğiz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ustalık, usta öğreticilik, oryantasyon sınavları ile ilgili hazırlamış olduğum oynatma listelerinin videolarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmına da oynatma listelerinin videolarını bırakacağım. Eğer kadın giyimi, yani kadın terziliği, hazır giyim, model makinacılığı gibi kendi alanımla ilgili olan drapaj ve eğitimleri gönderilerine bakmak isterseniz de onun için de ayrıca videolarım var, bakabilirsiniz. Ama bu video genel olarak ustalık sınavına yapılan başvurulardaki eksikliklerle ilgili olacak. Eğer daha önce videolarımı izlediyseniz, izleyenler zaten biliyor ama izlemeyenler için başvuru şartları nelerdir, hangi aşamalardan geçiyoruz, neler yapmalıyız, bunları da çok uzun anlattım. Bu videoda bahsetmeyeceğim. Diğer videolarımda tekrar ettiğim gibi görebilirsiniz. Şimdi geçelim artık videomuza. Instagram sayfamda, Instagram'dan bana dikiş sınıfı olarak da ulaşabilirsiniz. Orada da öne çıkan hikayelerime sabitlediğim ustalık sınavı başvuru şartları gönderileri var. Neler gerekiyor, kaç saat gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor? Birçok insan okuyor ve birçok insandan bununla ilgili mesaj da alıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Başarı mesajları oluyor genellikle. Kazanamayanlar da yazıyorlar ama ikinci, üçüncü girişlerine kazananlar da mutlaka oluyor. Ama Instagram'dan şöyle mesajlar da çok alıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Hocam işte ben dikişten ustalık sınavına gireceğim. Ne sorarlar? Tamam, dikişten ustalık sınavına gireceksiniz. Anlıyorum sizi ama bunun hangi alanından, hangi alt dalından gireceksiniz? Şimdi bakınız. Giyim üretim teknolojisinin yani moda tasarımı bölümünde usta öğreticilik yapmak istiyorsanız bununla girebileceğiniz sınavlar belli. Meslek eğitim merkezine veya bir meslek lisesine gittiğinizde ben ustalık sınavına başvuru yapmak istiyorum dediğinizde sistemi açarak sizin ya sigorta geçmişinize ya da kurs bitirme belgelerinize bakıyorlar. Ve usta öğreticilik sınavlarına hazırlık videomda bahsettiğim üzere sadece giyim üretim teknolojisinin bile moda tasarımının bile birçok alt dalı var. Örneğin kadın terziliğinden girebilirsiniz. Hazır giyim model makinacılığından girebilirsiniz. İşte iç giyim modelistliğinden girebilirsiniz. Buna sizin bitirdiğiniz kurs belgelerin sonucuna göre sistem karar veriyor. Bana kişi diyor ki mesela, ay bilmiyorum hocam işte dikişten başvurdum, terzilikten başvurdum. Ama işte biz size o zaman cevap veremiyoruz. Hangi alan olduğu önemli. Ya da şöyle bir şey geliyor. Ben nakıştan el sanatlarından ustalık sınavına başvurdum. Bana ne soracaklar hocam sınavda? Peki nakışın hangisinden başvurdunuz? El ve makine nakışlarından mı vurdunuz? Sepet örücülüğünden mi başvurdunuz? Neyden başvurdunuz? Bunu bilemediğimiz için cevap veremiyoruz. Yapmanız gereken ise şu oluyor. Diyelim ki kurs bitirme belgelerinizi ve gerekli belgelerinizi tamamladınız. Bir mesleki eğitim merkezine gidiyorsunuz. Başvurunuzu yaptığınız zaman size bir zaten sınava giriş belgesi veya başvuru yapıldı belgesi veriliyor. Verilmiyorsa bile şunu iyi anlayın. Siz orada işte giyim, nakış, el sanatları veya başka ne olabilir? Resimden olabilir. O alanın hangi dalından sınava giriyorsunuz? Örneğin moda tasarımının kadın terziliğinden mi giriyorsunuz? Hazır giyim model makinacılığından mı giriyorsunuz? Modelistlikten mi giriyorsunuz? El sanatları bölümünde de el ve makine nakışlarından mı giriyorsunuz? Bu önemlidir. Lütfen bu başvuru sırasında bunu iyi anlayın, iyi öğrenin ve sınava ona göre hazırlanın. Eğer sınava ona göre hazırlanmazsanız şayet veya neyden sınava gireceğinizi bilmiyorsanız, sınav merkezindeki hocalarınızla da iletişime geçmediğiniz takdirde sınav günü gelip çattığında orada kocaman bir sürprizle karşılaşmış oluyorsunuz. Çünkü yanınızda bazı malzemeleri götürmeniz gerekiyor. Hazırlık yapmanız gerekiyor. Önden deneme yapmanız gerekiyor. Gene Instagram'da yaşadığım bir olayı anlatayım size. Kişi bana dedi ki ben işte moda tasarımdan sınava gireceğim. Ustalık sınavına ne soracaklar? Ben dedim işte geçmiş gönderilerime bakabilirsiniz, YouTube videolarıma bakabilirsiniz. Ama öncesinde şunu sordum. Hangi alandan gireceksiniz?
İşte hocam dedi ya terzilikten gireceğim. Terzilikten gireceğim ne demek? Ben kadın terziliğinden ustalık sınavına gireceğim demek. Ben de dedim ki eğer kadın terziliğinden sınava giriyorsanız size drapaj tekniğiyle asimetrik kollu bluz soracaklar. Teşekkür etti. Aradan birkaç hafta geçti. Bana dedi ki ya hocam ben sınava girdim ama bana drapaj sormadılar ki, kuplu plikaşeli bir etek sordular. Ama dedim ben size bunu sordum, yani geçmiş hemen mesajlara da bakıyorum, tabii binlerce mesaj var. Konuşmuşuz, aramızda o konuşma geçmiş, ben size sormuşum. Kadın giyim terzi, yani kadın terziliğinden mi gireceksiniz? Evet evet hocam demişsiniz bana, ben de size drapaj demişim. Ama siz bana diyorsunuz ki ama ben gittim sınava, bana başka soru sordular, bu haksızlık. Hayır, bu haksızlık değil. Siz o sınava hazır giyim model makinacılığından başvuru yapmışsınız ama siz bilmiyorsunuz. Şimdi biraz karışık geliyor olabilir. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama böyle ufak tefek sorularla, her videonun altına soru yazarak, sorularınıza cevap arayarak yapmak yerine belli sistematik bir şekilde bunu öğrenmeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz, neye göre yapıyorsunuz? Ve şu da var, diyorlar ki mesela benim 1500 saat kurs bitirme belgem var ama benim ustalık sınavına girmeme yetmedi. Hani 756 saatte ben bu sınava girebiliyordum. Onda da şöyle bir durum var. Moda tasarım bölümü, hep kendi bölümüm üzerinden örnek veriyorum. Ama konuya en hakim olduğum bölüm olduğu için siz benim bu söylediklerimizi kendi alanınızla ilgili hangisi ise eğer onunla ilgili aynı şekilde, aynı mantıkla düşüneceksiniz. Diyelim ki moda tasarımı kadın terziliğinden sınava gireceksiniz. Bu zaman ne yapıyorsunuz? Kurs belgelerinizi alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi sisteme girip baktıklarında diyorlar ki size tamam 1500 saat kurs bitirme belgeniz var ama bunların kimisi modelistlikten, kimisi çocuk giyiminden, kimisi erkek giyiminden, kimisi kadın giyiminden. Bunların toplamı 1500 saat etse bile veya 1000 saat veya 800 saat etse bile sizin bunlardan birine, yani kadın terzili ustalık sınavına girmenize yetmiyor. Çünkü kadın terzili ustalık sınavına girmeniz için sadece kadın giyimi dikimiyle ilgili olan kurs belgelerinin toplamının 756 saat olması gerekiyor. Veya modelistlikten eğer sınava gireceksiniz, modelistlikle ilgili kurs bitirme belgelerinizin hepsinin 756 saat olması gerekiyor. Veya sigorta geçmişinizle girecekseniz o alanla ilgili, işte hazır giyim model makinacılığı alanıyla ilgili sigortanız yatmış ve o sigorta süresinin dolmuş ve siz o sınava girmeye hak kazanmış olabiliyorsunuz. Yani 300 saat buradan, 100 saat buradan, 200 saat buradan farklı dallardan olduğunda sınava girmeniz için size sistem izin vermiyor. Bu böyle yönetmelikte böyle bir kural var. Şimdi bu kuralları koyanlar bizler değiliz. Kuralları uygulayanlarız biz. Kuralları devlet koyuyor. Kuralları bakanlık koyuyor. Burada sizin yapmanız gereken kendinizi eğitmek, kendinize bir yol çizmek. Eğer yeni daha bu yola başladıysanız, acaba ben işte kurslara giderek ustalık yapabilir miyim, usta öğreticilik yapabilir miyim diye yola yeni başladıysanız zaten yolun başındasınız. Benim söylediğim gibi hazırlanırsanız zamanınızı da boşa harcamamış olursunuz. Yani her giyim alanıyla ilgili bir kursa gitmiş olmanız sizin ustalık sınavına gireceğiniz saatleri doldurmanıza yetmiyor. Önceki videolarımda da söyledim. Aynı alandaki kurslardan olmanız, yani bir alanın aynı dalından kadın giyim, çocuk giyim, erkek giyim, modelistlik veya hazır giyim gibi, makinacılığı gibi alt dallarda kurs belgelerinizi biriktirmeniz gerekiyor. Kısaca toparlamaya ve kısaca size anlatmaya çalıştım ustalık sınavlarında yapılan yanlışları. Çok özet olarak tekrar ediyorum. Çok özet olarak tekrar ediyorum. Ama lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen şu yorumlar kısmına yorum yazmayı unutmayınız. Bunlar bizim için gayet son derece önemli, biliyorsunuz. Diğer videolarda bahsetmemi istediğiniz konulardan da lütfen yorumlarda bahsedin. Onları mutlaka not ediyorum ve bir sonraki videomda yer veriyorum. Eski takipçilerim bunu çok çok iyi bilirler. Hiçbir soruyu atlamam, mutlaka cevaplarım. Özet olarak ustalık sınavına gireceğiniz zaman başvuru yapmaya gittiğinizde o alanın hangi dalından sınava başvuru yaptığınızı iyi öğrenin. Bu birinci kural.
hazır giyim, modern makineciliği mi, modalistlik mi, kadın terziliği mi, çocuk giyim mi, hangisi? Bilin. Ben hangisine başvuru yaptım? Size şunu da söyleyebilirler. Saatleriniz işte kadın terziliğine yetmiyor. Hazır giyim, modern makinacılığından girebilirsiniz. Tamam, siz o sınava başvurun gene. Girin, hem sizin için tecrübe olur hem elinizde belge olur. Daha sonra saatlerinizi tamamladığınızda da kadın terziliğinden girebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Üstelik iyi de bir şey. Ama sadece iş yeri açma belgesi almak için istiyorsanız, yani eğiticilik yapmak istemiyorsanız herhangi birini zaten alabiliyorsunuz. Sigorta saatleriniz veya kurs bitirme belgeleriniz hangisine yetiyorsa o sınava girin. İş yeri açma belgenizi alın ve hayırlısıyla iş yerinizi de o zaman açabilirsiniz. Eğer daha saatleriniz yetmiyorsa ve kurs bitirme belgeleriyle sınava hazırlanmak için kurslara devam etmek istiyorsanız da hangi alandan girecekseniz, hangi alanın hangi dalından girecekseniz onunla ilgili kurslara başvuru yapmayı da lütfen unutmayınız. Eğer kadın terziliğinden ustalık sınavına girecekseniz kadın giyimiyle ilgili, kadın giyim dikişiyle ilgili kursları bitirmeniz gerekiyor. Modelistlikle ilgili bir sınava girecekseniz modelistlikle ilgili kursları bitirip o belgelerin 756 saat olması gerekiyor. Veya hazır giyim modern makinacılığı ise onunla ilgili. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine gelince de bir mesleki eğitim merkezine gidin. Oranın idarecilerine böyle bir yol izlemek istiyorum. Ben kadın terziliğinden sınava girmek istiyorum. Hangi kursları bitirmiş olmam gerekiyor? Ve bunları halk eğitim öğretmenlerinden rica edin, tercih edin. Ben şimdi mesela kendim açtığım kurslarda ilk önce zaten her şartta giyim üretimine temel işlemler kursunu açıyorum. Ondan sonra da o gruba üstüne sürekli olarak işte kadın üst giysileri dikimi, kadın dış giysileri dikimi, kadın bluz dikimi, kadın elbise dikimi, kadın etek dikimi gibi kurslar açmaya çalışıyorum ki 756 saatlerini doldurabilsinler. İster başvurur, ister başvurmaz, ister yapar, ister yapmaz. Ben üzerime düşen görevi yapmaya çalışıyorum. Yani bir tane kadın etek dikimi açıp da peşine erkek pijama dikimi açmıyorum. Çünkü zaten birçok insan artık günümüzde bu belgeleri almak için kurslara geliyor. Kadın giyiminde eğitmeye çalışıyorum. Eski bir grubumsa eğer de şunu da yapabiliyoruz yani. O zaman sadece erkek giyimi açalım, erkek giyiminden dolduralım saatlerimizi. Ama çok denk gelmiyor. Genellikle işte en çok kadın terziliği yani ustalık belgesi tercih edildiği için de kadın giyimi üzerine kurslarımı açıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ustalık sınavı eğitimleri videolarımın devamı gelsin istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazınız. Videomu faydalı bulduysanız lütfen onu da yazınız. Eksik bulduysanız lütfen onu da yazınız. Eksik olabilir, insanız, insanlık hali. Önemli olan eksiklerimizi gidermek ve düzeltmektir. Ben de bu videoda onu yapmaya çalıştım. Başvuru yaparken lütfen dikkatli olun. Dikiş sınıfında daima sevgiyle kalın. Hoşça kalın.